Merhaba, bugünkü videomuzda İsrail ve Yahudilerin tarihine kısa bir yolculuk yapacağız. Antik dönemlerden modern zamanlara kadar uzanan bu hikayede tarihin akışını şekillendiren olayları ve önemli dönüm noktalarını keşfedeceğiz. Milattan önce 1050 yıllarında Kenan bölgesinde yaşayan İsrailoğulları 12 ayrı kabileye bölünmüş bir topluluktu. Bu topluluğun liderleri arasında ilk önemli isimler Saul, Davut ve Süleyman'dır. Saul, krallığın birleşmesini sağlarken Davut Kudüs'ü ele geçirdi ve Süleyman ise görkemli bir tapınak inşa etti. Zamanla İsrail krallığı ikiye bölündü. Kuzeyde İsrail, güneyde Yahuda. Kuzey Krallığı, Asur İmparatorluğu tarafından fethedildi ve halk sürgüne gönderildi. Bu sürgünle birlikte 10 kabileden birçoğu tarihte kayboldu. Yahuda Krallığı ise Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yıkıldı. Yahudiler Babil'e sürgün edildi ve burada Yahudi kültürü ve dini inançları yeniden şekillendirildi. İkinci tapınakın inşasıyla başlayan yeni dönemde Yahudiler dini ve kültürel bir canlanma yaşadı. Ancak bu dönem Romalıların işgali ve artan gerginliklerle gölgelendi. Milattan sonra 70 yılında Romalılar Kudüs'ü ele geçirdi ve ikinci tapınağı yıktı. Bu olay Yahudilerin tarihte yeni bir diaspora dönemine girmesine sebep oldu. Bar Kohba isyanı bu gerginliğin doruk noktasıydı ve sonuçları Yahudi toplumu için yıkıcı oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru Yahudiler arasında artan antisemitizm ve zulme karşı bir çözüm arayışı başlamıştı. Bu dönemde ortaya çıkan Theodor Herzl, modern Siyonizm hareketinin öncüsü oldu. Herzl, Yahudiler için güvenli bir sığınak ve bağımsız bir devlet kurma fikrini savundu. Herzl, Siyonist hareketi uluslararası bir platforma taşımak için çabaladı. Bu çabaların en önemli adımlarından biri Osmanlı İmparatorluğu'na yönelikti. Herzl, dönemin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit ile görüşmeler yaptı. Herzl'in teklifi, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasıydı. Ancak Sultan Abdülhamit, Filistin topraklarını Yahudilere vermeyi reddetti. Herzl bu girişiminde başarısız olsa da Siyonizm hareketi uluslararası alanda tanınmaya başladı. İsrail Devleti'nin kuruluş süreci 20. yüzyılın ortalarında özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hız kazandı. Holokost'un yarattığı trajedi, dünya genelinde Yahudi devletinin kurulması fikrine olan desteği artırdı. 1947'de Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarının Yahudi ve Arap devletleri arasında bölünmesini öneren bir planı kabul etti. 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde bu plan kısmen uygulamaya konuldu. Ancak yeni kurulan İsrail devleti ile komşu Arap ülkeleri arasında hemen çatışmalar başladı. 1948'de Arap-İsrail Savaşı ve sonraki çatışmalar İsrail'in sınırlarının genişlemesine yol açtı. Bu süreç, Filistin'deki toprakların kontrolü konusunda karmaşık ve tartışmalı bir durum yarattı. İsrail'in sınırları, savaşlar ve diplomatik anlaşmalar yoluyla şekillendi ve bu süreç bugün hala devam eden bir çözüm sürecine tabidir. Bugün İsrail ve Filistin arasındaki en önemli ve en karmaşık konulardan biri toprak işgali ve bu topraklar üzerindeki egemenlik haklarıdır. Bu durum uzun süredir devam eden ve uluslararası toplum tarafından sıkça tartışılan bir meseledir. Tekrar hatırlayacak olursak, İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasının ardından bölgede Arap-İsrail Savaşı patlak verdi. Bu savaş ve sonrasında yaşanan 1967'de 6 Gün Savaşı, İsrail'in Gazze şeridi, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri gibi önemli bölgeleri kontrolü altına almasıyla sonuçlandı. Bu bölgeler uluslararası hukukta işgal altındaki topraklar olarak kabul ediliyor. Bölgede barışın sağlanması için birçok girişimde bulunulmuş, ancak bu çabalar çeşitli zorluklar nedeniyle sınırlı başarılar elde etmiştir. İki devletli çözüm, yani İsrail ve bağımsız bir Filistin devletinin yan yana var olması, uzun zamandır uluslararası toplumun genel çözüm önerisi olmuştur. Fakat yerleşim yerleri, güvenlik endişeleri, sınır anlaşmazlıkları ve siyasi liderliklerin karşılıklı güvensizliği bu çözümün uygulanmasını zorlaştırmaktadır. İsrail-Filistin toprak işgali meselesi sadece bölgesel bir sorun olmanın ötesinde küresel bir öneme sahiptir. Bu konunun çözümü, bölgedeki ve dünya genelindeki barış ve istikrar için hayati önem taşımaktadır.
Uluslararası toplumun bu konuda daha etkili ve adil bir çözüm bulma çabaları, gelecekteki barış sürecinin anahtarı olacağını ümit ediyoruz. Ve böylece İsrail ve Yahudilerin uzun ve karmaşık tarihine dair kısa bir yolculuğumuzu tamamlamış olduk. Günümüzde hala devam eden ve tüm dünyanın gözlemlediği bu bölgenin tarihini anlamak, günümüzdeki olaylara ve çatışmalara daha derin bir perspektiften bakmamıza olanak tanıyor. Bu tarihi yolculukta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu ve benzeri konular hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımızı takip etmeye devam edin. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.